Bu hafta size 2024 yılının ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen 10 tane Kore dizisinin listesiyle geldim. Hey maşallah, birinci dizinin izlenme süresi zaten muhtemelen hiçbirisi geçemeyecek diye düşünüyorum. Belli olmaz yine de. Kızla Parazit birlikte yaşamaya başlıyor. Çok enteresan bir karakterdi o. Hala çok güzel, hala çok tatlı. Otururum bir kere daha sil baştan bütün diziyi izlerim. Şu rakamı reytinge vurmuş olsaydık muhtemelen en çok izlenen dizilerden bir tanesi olacaktı. İzlenme süresi şöyle, sıkı durun söylüyorum. Ben artık bu diziyi özetlemekten çok yoruldum arkadaşlar. O kadar çok anlattım ki ben bu diziyi bu zamana kadar. Şimdi söyleyeceğim dizi beni birazcık şaşırttı çünkü sevmeyen de çok. Çok klasik bir romantik komedi. Farklı bir şey bekliyorsanız bu o değil. Biraz daha abanalım da bari 200 olsun şu. O dönemler çok fazla popüler olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Sen hala beni niye izlemiyorsun acaba diye oradan bana göz kırpıyor. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size 2024 yılının ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen 10 tane Kore dizisinin listesiyle geldim. Zaten klasik olarak aylık haber bülteni ve aylık dizi listesi oluyor ama böyle de ara ara farklı içeriklere denk geldiğimde onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da birçoğumuzun merak ettiği bir şey. İşte Netflix'te orada burada veyahut Kore'de en çok izlenen işler hangileri acaba diye. Böyle bir liste bulmuşken dedim ki bunu niçin takipçilerimle de paylaşmayayım. O zaman haydi hemen 2024 yılının ilk yarısında en çok izlenen diziler listesine geçelim. Tabii ki de 10 numaradan başlayacağım ve 1 numaraya doğru ilerleyeceğim. Dizilerin adı, sanı, oyuncuları, konusu ve son olarak da izlenme süreleriyle sonlandıracağım her birini. Netflix'te bu yıl en çok izlenen 10. dizimizin adı Captivating the King. 16 bölümden oluşuyor. 2024 yapımı TVN'de yayınlandı. Bu arada yıllarını özellikle söylüyorum. Hani muhtemelen şey diyebilirsiniz. Yahu 2024 yılında yayınlanmış diziler olacak zaten. Bunu niye söylüyorsun diyebilirsiniz. 2024 yılında yayınlanmamış olduğu halde bu listede olan diziler de var zaten. Bunu ilerleyen dakikalarda siz de göreceksiniz. Captivating the King dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Jo Jung-sok, Shin Se-kyung, Lee Shin-young. Konusundan kısaca bahsedeceğim. Elimden geldiğince kısa anlatmaya çalışacağım. Bu bir dönem dizisi. Jo Jung-sok'un canlandırdığı karakter Yi-in bir prens. Abisiyle arası çok iyi. Abisi zaten bir kral. Birbirlerini çok seviyorlar derken bir gün King hanedanlığı tarafından bizim prens rehin alınıyor. Sonrasında o rehin olduğu süreçte başına hiçbir şey gelmeden geri ülkesine döndüğünde de abisi başta olmak üzere birçok insan onu hain olarak adlandırıyor. Diyorlar ki sen King hanedanlığının tarafına geçtin, bize hainlik yaptın diyerek çocuğa cephe alıyorlar. Haliyle abiyle arası bu yüzden bayağı bir bozuluyor. Sonra koşullar gereği bizim sevgili prensimiz bir gün krala dönüşüyor. Kral oluyor. Aslında en üst mertebeye yerleşiyor fakat abinin acısıyla, omzuna binen yükün ağırlığıyla bayağı üzgün, depresif bir adama dönüşüyor. Bir de kadın karakterimiz var, Shin Se-kyung'un canlandırdığı. O da bir baduk oyuncusu. Bu baduk dediğimizde bilirsiniz çoğunuz belki de. Böyle satranç gibi bir tahta var. Onda işte elips şeklinde şeker gibi taşlar oluyor, siyah beyaz. Onlarla böyle hamle yaparak oynadıkları, tabii ki de bilmediğim için detay veremeyeceğim bir oyun şekli. Ama işte tahta ve taşlarla oynanan bir oyun. Biraz galiba Kore'ye ya da Uzak Doğu'ya özgü bir oyun, bilmiyorum. Shin Se-kyung da bu konuda çok yetenekli ve bir gün bizim prensle onun prens olduğunu bilmeden baduk oynuyor ve ikisi de birbirinden etkileniyor, büyüleniyor. Bu arada bizim kızın da şöyle bir özelliği var: erkek gibi giyiniyor. Kız gibi giymiyor çünkü o dönemlerde işte daha çok böyle ataerkil bir durum, kadınların çok fazla o şekilde erkeklerle haşır neşir olması, oyunlar oynaması falan doğru karşılanmadığı için kız da haliyle erkek gibi giyinerek insanlarla oyun oynayıp öyle bir şöhret elde etmiş. Prensle de o şekilde karşılaşıp oyun oynuyor. Prens onun uzun bir süre erkek olduğunu zannediyor aslında. Hani büyülenmek, etkilenmek derken de yeteneğinden etkileniyor, öyle söyleyeyim size. Kız da ilk görüşte o oyunu oynadıktan sonra prensten bayağı bir etkileniyor. Hatta ona aşık oluyor. Fakat bir süre sonra öyle bir şey yaşanıyor ki kızın aşkı nefrete dönüşüyor. Hatta ve hatta kralı öldürme planları, tabii dedik ya prens krala dönüştü diye. Kralı öldürme planları yapmaya başlıyor. O şekilde saraya girerek bu planını hayata geçirmeye çalışıyor. Böyle bir konusu var bu dizinin. Ben izledim bu diziyi, o yüzden bu kadar akıcı bir
şekilde takır takır anlatabildim buraya özete bakmadan. Captivating the King benim de severek izlediğim bir dizi olmuştu. Çünkü ben Jo Jung-suk'u çok seviyordum. O da uzun bir zaman sonra yeniden bir diziyle dönünce Shin Se-kyung'u çok böyle seviyor olmamama rağmen dedim ben bu diziyi izleyeceğim. İzledim. Pişman da olmadım. Çok aslında ağır bir konusu var. Nasıl diyeyim? Karanlık bir konusu var. Yani evet bu ikisinin arasında bir şeyler yaşanıyor. Tatlı bir ilişki yaşanıyor ama onun haricinde o kadar entrika dönüyor ki yani böyle Jo Jung-suk'un yerine siz yoruluyorsunuz işte onun canlandırdığı karakter yerine. Neyse ki bunu seven tek kişi ben değilmişim. Dünyada da bu yıl içerisinde en çok izlenen 10. Kore dizisi olmuş. Hemen süresini de söyleyeyim size. 122 milyon saat izlenmiş Captivating the King. Geçelim bir diğer diziye. Yine izlediğim bir diziyle devam edeceğim. Parasite the Grey 6 bölümden oluşuyor. 2024'te Netflix'te yayınlandı. Başrol oyuncuları John Sonye, Ko Kyo-wan ve Lee Jung-yoon. Konusu şöyle: bir gün gizemli parazitler gökyüzünden düşüyor ve bir şekilde insanların içine girerek o insanları konakçı olarak kullanmaya başlıyorlar. Tabii ki de bu parazitler fazlasıyla kötü niyetli. Aynı zamanda da insanlara zarar vermeye, onları öldürmeye başlıyorlar. Sonra kendi içlerinde böyle gruplaşmaya, bir koloni oluşturmaya başlıyorlar. İnsanlar da bunu fark ettikten sonra o parazitlerle insanlar arasında büyük bir savaş başlıyor. John Sonye bir parazit tarafından istila edilen genç bir kız, fakat o parazit beynini ele geçirmeyi başaramıyor. Kızla parazit birlikte yaşamaya başlıyor. Çok enteresan bir karakterdi o. Ko Kyo-wan'ın canlandırdığı karakter kayıp küçük kız kardeşini bulmak için parazitlerin peşinden gidiyor. Lee Jong-yoon da parazit görev gücünün şefi. Kocasını parazitler yüzünden kaybetmiş ve onun da hayat amacı o parazitleri yok etmek olmuş. Ben bunu da izlemiştim ilk çıktığında. Çünkü bayağı enteresandı fragmanları, görselleri falan. Ben böyle değişik işlerini seviyorum Kore'nin. Güzel de yapıyorlar gerçekten. Böyle bir Sweet Home'u falan hatırlatmıştı hatta bana. Oturup izledim ve ilgi çekici bir işti hakikaten. 6 bölüm zaten hemen de bitiyor. Korku, bilim kurgu ve gerilimin bir karışımı olan popüler Japon mangasından uyarlama olan bu dizinin izlenme süresini söyleyeceğim şimdi size. 126,8 milyon saat izlenmiş Parasite the Grey. Geçiyorum 8 numaralı diziye. Evet, mesela şu an 2024 yapımı olmayan bir diziyle devam edeceğim. Ama hala o kadar çok seviliyor ki 2024 olmuş. Deli gibi izlenmeye devam ediyor. Crash Landing on You. 16 bölümden oluşuyor. 2020'de yayınlandı TVN kanalında. Başrol oyuncuları Hyunbin, Son Ye-jin, So Ji-hye ve Kim Jong-un. Son Ye-jin'in canlandırdığı karakter Güney Kore'de çok zengin, çok büyük bir holdingin varisi. Çok da değişik bir kadın. Hobileri falan çok enteresan bir kadın. Bir gün yamaç paraşütü yapmak istiyor ve o sırada rüzgar o kadar sert esiyor ki bizim kızı Güney Kore semalarından alıp Kuzey Kore'ye fırlatıyor. Kuzey Kore'ye indikten sonra orada Kuzey Kore ordusu subayı olan Ri Jong-yok'la tanışıyor. O da zaten Hyunbin'in karakteri. Ri Jong-yok da bizim kızı korumak için, onu işte Kuzey Korelilerin fark etmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve onu ülkesine göndermeye uğraşıyor. Fakat bu süreçte ne yazık ki ikisi de tabii ki birbirlerine aşık oluyorlar. Böyle çok değişik, çok tatlı bir konusu var. Kısaca anlattım ben size. Zaten yayınlandığı dönemde patlamıştı. Sonrasında yıllar geçti. Hala da çok sevilen dizilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hala Netflix'te en çok izlenen dizilerden bir tanesi Crash Landing on You. Hatta sonrasında Son Ye-jin'le Hyunbin'in gerçek hayatta da evlenip çoluk çocuk sahibi olması falan işi çok daha tatlı bir hale getirmişti. Bu dizinin 2024'ün ilk yarısındaki izlenme süresini söyleyeyim size. 131,2 milyon saat izlenmiş bu dizi. Hala çok güzel, hala çok tatlı. Otururum bir kere daha sil baştan bütün diziyi izlerim. Bu arada sadece Hyunbin'le Son Ye-jin değil, So Ji-hye ile Kim Jong-un'un hikayesi de çok güzeldi. Onlar da ikinci çiftimizdi. Çok keyifli izleyebileceğiniz bir dizi. Hala izlemeyen varsa tavsiye ederim. Kyung-sung Creature en çok izlenen 7. dizi oldu. 2 sezondan oluşan bir dizi bu. İlk sezonu 10 bölüm sürdü. İkinci sezonu 7 bölüm sürdü. Daha devam etmeyecek diye biliyorum ama devam edecekse de çok yanlış bilgi vermek istemem. Emin değilim. Bu bir Netflix dizisi. 2023-2024 yıllarında yayınlandı. Başrol oyuncuları Park Seo-joon, Han So-hee, Wi Ha-jun, Kim Hae-sok, Cho Han-chul ve Claudio Kim. Ben artık bu diziyi özetlemekten çok yoruldum arkadaşlar. O kadar çok anlattım ki ben bu diziyi bu zamana kadar. İzlemedim de işin kötü tarafı. Hani izlemiş olsam diğerleri gibi seri anlatacağım ama izlemediğim için de hep böyle özete baka baka anlatıyorum. Çok anlattığım için de aklımda kalıyor zannetmeyin lütfen. Karışık bir konusu var, aklımda kalmıyor. Neyse, yine bir kere daha özetleyeceğim. Elim mahkum. 1945 yılında Güney Kore'nin Gyeongsong kentinde geçiyor. Gyeongsong dedikleri yerde Seul'ün eski adıymış. Park Seo-joon'un canlandırdığı karakter zengin bir adam, yaşadığı bölgenin en çekici, en dikkat çeken adamlarından bir tanesi olarak biliniyormuş. Ayrıca bölge hakkında da
söz sahibi, en çok bilgi sahibi olan kişiymiş ve kısa bir süre sonra da Han So-hee karakteri olan Yoon Chae-ok'la karşılaşıp onunla değişik bir maceraya atılıyorlar. Yoon Chae-ok da yani Han So-hee de bir todugun olarak ünlü. Todugun dediğimiz şey de kayıp insanları bulan kişiler anlamına geliyormuş. Küçük bir çocukken babasıyla Mançurya ve Çin'in başkenti Şangay arasında sık sık seyahat ediyormuş ve o süreçte hayatta kalmayı öğreniyor. Silah, bıçak gibi böyle savunma aletlerini kullanmayı bayağı iyi bir şekilde öğreniyor ve 10 yıl önce annesi birden ortadan kayboluyor. Annesini bulabilmek için de kızcağızımız Kyung-song'a geri dönüyor ve orada yine az önce de söylediğim gibi Park Seo-joon'un karakteriyle karşılaşıyor ve çok enteresan şeyler yaşıyorlar. Bu arada bu dizi fantastik de bir dizi aynı zamanda. Tıpkı diğerleri gibi garip yaratıklar var bildiğim kadarıyla. Bu bir tarihi gerilim zaten. Bu böyle 1945 yılında başlıyor. İkinci sezonda bildiğim kadarıyla günümüze gelerek devam ediyor. Yine Han So-hee ile Park Seo-joon'un başrolünde olduğu bir sezonda o da. Bu tarihi gerilim dizisinin izlenme süresi de şöyle 134,4 milyon saat izleyici sayısına ulaşmış Kyung-song Creature. İkinci sezonda dahil ettiler mi bilmiyorum ama genel olarak böyle bir bilgi vermiş. Detay vermemiş 1 veya 2 diye. Geçiyorum bir diğer diziye. Şimdi söyleyeceğim dizi beni birazcık şaşırttı çünkü sevmeyen de çok. Yani sevmeyen olmasına rağmen demek ki çok fazla izlenen bir dizi olmuş kendisi. King the Land 16 bölümden oluşuyor. 2023'te JTBC'de yayınlandı. Başrol oyuncuları Lee Juno ve Lim Yuna. Konusu şöyle: Lee Juno'nun karakteri zengin bir ailenin oğlu. Ailesi King grubun sahibi. Bir süre sonra bizim Lee Juno da King grup için bir miras savaşına atılıyor. Çok zeki, çok zarif, çok düzgün, çok yetenekli, şık, genç bir adam kendisi. Fakat birileriyle ilişki kurmaya, flört konularına geldiğinde çok beceriksiz. Bir de şöyle artı önemli bir özelliği var. Sahte gülümsemelerden nefret ediyor. Bu dizide önemli bir detay. İzlediğiniz zaman neden böyle bir detay verdiğimi de daha iyi anlayacaksınız zaten. Lim Yuna'nın karakteri de şöyle: gülümseyen bir yüze sahip, parlak bir gülümsemesi olan çok iyi niyetli, saftirik, tatlış bir kızımız. Çocukluğunda en mutlu hayallerinin arka planında hep King Hotel olduğu için büyüdüğünde o otelde çalışmanın hayalini kuruyor ve bu hayali gerçekleştirmeyi başarıyor. O otelde çalışırken bir sürü zorluklarla karşılaşsa da azimli yapısı sayesinde, sabırlı yapısı sayesinde hepsinin altından kalkıyor ve bu süreçte tabii ki de bizim Lee Juno'nun karakteriyle tanışıyor. Aralarında tatlış romantik bir ilişki başlıyor. Çok klasik bir romantik komedi. Farklı bir şey bekliyorsanız bu o değil. Zaten insanlar sadece Juno ile Yuna'nın arasındaki o kimyayı izlemeyi çok sevdiler. Ben de öyleydim. Ben de izlerken çok keyif aldım bu diziden ama çok büyük beklentilerle izlemeyin dediğim gibi. Çünkü öyle bir dizi değil asla. Ne olursa olsun çok klasik bir aşk hikayesi olsa da bu da hala en çok izlenen dizilerden bir tanesiymiş. İzlenme süresini söyleyelim. 198,2 milyon saatlik izlenme süresi elde etmiş King the Land. Dümdüz romantik komedi izleyeyim, çok da kafam yorulmasın diyorsanız bence bu diziyi de izleyin. 5 numarada yine benim de izleyip bayıldıklarımdan bir tanesi var. Welcome to Samdalri. 16 bölümden oluşuyor. JTBC'de yayınlandı. 2023'te başlamış, 24'te sona ermiş. Başrol oyuncuları Ji Chang-wook, Shin Hye-sun. Ji Chang-wook'un karakterinin adı Cho Yong-pil. Jeju Adası'nda meteoroloji ajansında çalışan, kontrol edilemeyen deli bir hava tahmincisi. Haklı olduğuna inandığında görüşlerini meteoroloji ajansındaki yöneticilere ifade etme konusunda çok inatçı. Böyle hatta bayağı kavga eder gibi onlarla konuşmaya çalışıyor. Onları ikna etmeye çalışıyor. Çok da komik bir karakteri var. Genç bir adamken annesi yanlış bir hava tahmini sonucu hayatını kaybettiği için de böyle bir meslek seçmiş ve bu işi o yüzden bu kadar sıkı sıkı uyguluyor aslında. Bu arada adanın Samdalri dedikleri bölgesinde yaşıyorlar. Bizim çocuk o adayı çok seviyor. Oradaki insanlara yardım etmeyi çok seviyor. Hatta bu onun için bir görev gibi bir şey. Bir de Shin Hye-sun'un canlandırdığı karakter var. O da Cho Samdal. Aynı Ji Chang-wook gibi o da Samdalri'de doğmuş, büyümüş. İkili aynı yılda doğmuşlar. Çok yakın arkadaş olmuşlar. Fakat o Ji Chang-wook'un tam tersi, Samdalri'yi hiç sevmiyor ve hep oradan kaçıp kurtulmanın hayalini kuruyor. Ve bunu da başarıyor. Seul'e gidiyor. Orada Jo Eun-hye takma adıyla çok ünlü bir fotoğrafçı olmayı başarıyor. Tanıdığımız, bildiğimiz ünlü isimleri falan fotoğraflarını çekmeyi başarıyor. Sadece Kore'de değil, yurt dışında da çok başarılı bir fotoğrafçı haline geliyor. Fakat bir gün saçma sapan bir olay yaşadıktan sonra bütün kariyeri yerle bir oluyor. Sonrasında her şeyini, tasını tarağını toplayıp yeniden Samdalri'ye dönmek durumunda kalıyor Jeju'ya. Burada da haliyle Ji Chang-wook'un karakteriyle biraz olumsuz ayrılık yaşadıkları için de böyle uzun bir süre ondan kaçmaya çalışıyor. Sonra tabii ki de mecburen karşılaşıyor falan. Biz bu ikilinin yeniden bir araya gelmesi
sürecini izliyoruz. Bunun da çok tatlı bir konusu var. Yani çok farklı mıydı? Bence değildi ama izlerken sizi hiç sıkmayan, bayağı böyle akıp giden bir iş. Zaten bence Shin Hye-sun'la Ji Chang-wook da birbirine bayağı bir yakışmış. O yüzden çok fazla izlendi, çok fazla sevildi bu dizi. 199,2 milyon saat izlenme süresi olmuş. Ne kadar gıcık bir rakam. Şuna 200 desenize kısaca yahu. Biraz daha abanalım da bari 200 olsun şu. Muhtemelen de olacak zaten. Daha 2024'ün ilk yarısının verileri bunlar. Bu şekilde bu dizide en çok izlenen 5. dizi olmuş. Geçiyorum 4 numaraya. Yaşasın bu da izlediklerimden. Dr. Slump 16 bölümden oluşuyor. JTBC'de yayınlandı. 2024 yapımı bir dizi. Başrol oyuncuları Park Yong-sik, Park Shin-ye, Yoon Park ve Kang Song-ha. Konusu şöyle. Park Yong-sik ile Park Shin-ye'nin karakterleri lise zamanında aynı okulda, aynı sınıfta okumuş iki tane genç. O dönemlerde birbirleriyle feci halde rekabet halindeler. Çünkü ikisi de çok zeki, ikisi de sürekli birinci olmak için yarışıyor. Okul bittikten sonra sınavlarda en iyisi olmak için resmen birbirleriyle yarışıyorlar. Bu da böyle birbirlerinin hırsını, inadını körüklüyor. Ve zaten mezun olduktan sonra da ikisi de çok başarılı oluyor. Park Yong-sik ülkenin en iyi tıp okulundan mezun olarak çok popüler bir plastik cerraha dönüşüyor. Hayatı sorunsuz ve mükemmel bir şekilde ilerlerken, çok popüler bir cerrah olarak yoluna devam ederken bir gün bir kaza yaşıyor ve ne yazık ki onun da bütün kariyeri alt üst oluyor. Park Shin-ye'nin canlandırdığı karakter de yine bir doktor oluyor o da. Bir anestezi uzmanına dönüşüyor. Doktor olana kadar o da çok fazla çalışmış, her şeyini ona adamış, her şeyini okumaya, eğitim almaya adamış, çok başarılı bir insan olmuş belki ama bir yerden sonra şunu fark ediyor. Ben bunu yaparken yaşamadım ki. Hiçbir şey yapmadım. Yani insanların yaptığı, gençlerin yaptığı hiçbir şey yapmadım. Bütün eğlenceyi kaçırdım. Hiçbir arkadaşımla gidip bir kafede oturmadım. Bütün bu boşluğunu, her şeyini, bütün hayatını sadece ders çalışmaya adamış bir genç kadın olmuş. Sonra bunca bunalımın, hengamenin üzerine bir de hastanede çok kötü bir şey yaşayınca, yine o da sıkıntılı bir şey yaşayınca böyle her şeyden vazgeçmeye karar veriyor. Hayatında büyük bir değişiklik yapma kararı alıyor. Ve ikisi de, Park Yong-sik de Park Shin-ye de en kötü zamanlarında yıllar sonra birden yeniden birbirleriyle karşılaşıyorlar. Tabii ki de yine tatlı bir didişmeyle başlayan ilişkileri sonrasında birbirlerine destek olan, birbirlerini ayağa kaldırmaya çalışan çok güzel bir ilişkiye dönüşüyor. Çok severim ben böyle hikayeleri. Bu da onlardan bir tanesiydi. Zaten Park Yong-sik'in oyunculuğuna bayılıyorum. Park Shin-ye'nin de doğal bir oyunculuğu var. Onu da seviyorum. İkisi de yakışmışlar birbirlerine. Tatlı olmuşlardı. İzlemekten çok keyif aldığım dizilerden bir tanesiydi. Böyle tamamen yine rahatlamak, mutlu olmak için izlediğim, böyle onların duygulandığı yerlerde de onlarla birlikte ağladığım bir diziydi. Ve bu da tıpkı benim çok sevdiğim gibi dünyada 2024 yılında en çok izlenen dizilerden bir tanesi olmuş. Süresini söyleyeyim size, maşallah bayağı da bir izlenmiş. 258,1 milyon saatlik izlenmeye ulaşmış Dr. Slump 2024'ün ilk yarısında. Evet, geçtik son 3 diziye. Ne yazık ki 3'ünü de izlemedim ama 3'ünü de biliyorum. 3. dizimizin adı True Beauty. 16 bölümlük bir dizi. TVN'de 2020-2021 yıllarında yayınlandı. Başrol oyuncuları Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Han In-yeop, Park Yuna. Konusu şöyle. Zaten bu bir lise dizisi. Moon Ga-young'un canlandırdığı karakter bir lise öğrencisi. Küçüklüğünden beri de görünüşüyle ilgili büyük bir kompleksi var. Doğal yüzünden hiç hoşlanmadığı için de sürekli dışarı çıkarken makyaj yapan bir kızcağız bu. Neyse ki makyaj yapma konusunda çok yetenekli olduğu için doğal görüntüsünü kapatmak konusunda da çok başarılı ve bu süreçte de iki tane gençle okulda yakınlaşıyor. Bunlar da kim? Lee Soo-ho, Han So-jun. Asyan Wiki'de bu kadardı özeti sadece. Zaten ötesi de bu ikilinin o kız için savaşması diye biliyorum. O dönemler çok fazla popüler olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Bu diziyi görmediğim yer yoktu. Ve ben bu diziyi izlemedim diyorum ama izlemiş kadar da olmuştum o dönemler. Çünkü çok fazla kısa videolara denk gelmiştim. Bazı sahneler çok saçmaydı. Bazı sahneler komikti falan derken her şeye rağmen en sevilen dizilerden bir tanesi olmuştu. Bunun da izlenme süresi şöyleymiş. 293,5 milyon saat izlenmiş sadece 2024 yılında. Bunun bir de öncesi var. Kim bilir kaç milyon izlendi toplamda. Geçiyorum ikinci diziye. Bu yıl içerisinde en çok izlenen ikinci dizi My Demon. 16 bölümden oluşuyor. SBS'te yayınlandı. 2023-2024 tarihlerinde yayınlanmış. Başrol oyuncuları Kim Yoo-jong, Song Kang. Konusundan da bahsedelim yine. Kim Yoo-jong yani Dodo Hee, Future grubun halefi.
Kimseye güvenmeyen, kibirli ve soğukkanlı bir kişiliğe sahip genç bir kadın. Aşk konusunda da çok alaycı, çok umursamaz bir tip. Bir gün başrol kızımız Song Kang'ın karakteri olan bir iblisle ilişki yaşıyor ve onunla sözleşmeli bir evlilik gerçekleştiriyor. Bu da hayatında çok büyük bir değişikliğe sebebiyet veriyor. Jong Won yani Song Kang'ın karakteri bir iblis. Cehennem gibi hayatlar yaşayan insanlarla tehlikeli ama tatlı anlaşmalar yaparak sonsuza kadar yaşayabilen bir karakter. İnsanlara tepeden bakıyor ve 200 yıldır bu dünyada bir zirve avcısı gibi dolaşıyor demişler. Dodohi ile tanışıyor, ilişki kuruyor ve bir şekilde aniden gücünü kaybediyor. Daha sonra kızla sözleşmeli bir evlilik yapıyor ve yok oluşunu önleyebilmek için tüm gücünü elinden alan Dodohi'yi korumak zorunda kalıyor. İlişkileri romantik bir şekilde ilerliyor. Artık neden kız onun elinden güçlerini alıyor ya da nasıl başarıyorlar da böyle bir şey yaşıyorlar ya da nasıl geri alacak ondan kendi güçlerini? İzleyenler zaten bu soruların cevabını biliyor. Ben izlemediğim için bilmiyorum. Hemen bunun izlenme süresini de söyleyeyim. Maşallah bu da çok izlenmiş. 311,2 milyon saatlik izlenme sayısına ulaşmış sadece bu yıl içerisinde. Geçelim bu yılın en çok izlenen dizisine. Hey maşallah, birinci dizinin izlenme süresi zaten muhtemelen hiçbirisi geçemeyecek diye düşünüyorum. Belli olmaz yine de. Bir numaralı dizimizin adı Queen of Tears. 16 bölümlük TVN'de bu yıl içerisinde yayınlanan bir dizi oldu. Başrol oyuncuları Kim Ji-won, Kim Soo-yeon, Park Sung-hoon, Kwak Dong-yeon ve Lee Joo-bin. Konusu şöyle: Kim Soo-yeon'un karakteriyle Kim Ji-won'un karakteri zaten dizide bir krizden geçen evli bir çift. Karakterlerinden bahsedeyim. Kim Soo-yeon'un karakteri Queens Group adlı bir holdingin hukuk müdürü olarak çalışıyor. Memleketi Yongduri'den gelen en başarılı kişi ve o köyün gururu haline gelmiş. Ve Kim Soo-yeon'un karakteri çalıştığı şirketin sahibi ve işleten ailenin kızı olan Hong Hae-in ile evli. Hong Hae-in de zaten Kim Ji-won. Kim Ji-won da küstah kraliçe olarak tanınıyor. Ukala, kibirli bir kız aslında. Böyle bir ikili bir araya geliyorlar, evleniyorlar ve biz bu dizide o ikilinin evliliklerinin çatırdamasını ve sonrasındaki zannedersem yeniden geri aralarının düzelmesi sürecini izliyoruz. Yanlışsam ne olur kusuruma bakmayın. İzleyenleriniz zaten var, adım kadar eminim. Çünkü çok fazla izlendi. Zaten Netflix'te hunharca izlenmiş. Şimdi size süresini söyleyeceğim. Korkunç bir rakam. Yani Netflix haricinde de televizyonda çok yüksek reytinglere ulaştı mı bilmiyorum ama eğer şu rakamı reytinge vurmuş olsaydık muhtemelen en çok izlenen dizilerden bir tanesi olacaktı. 2024'ün en öne çıkan dizilerinden bir tanesi oldu bu. İzlenme süresi şöyle, sıkı durun söylüyorum, 689,5 milyon saat izlenmiş arkadaşlar. Bakın bunun öncesindeki dizi olan My Demon'ın izlenme süresi 311 milyon saat. Yani ikiye katlamış. Bir de üstünden böyle devam ediyor yani katlanmış haliyle. Gerçekten çok fazla izlenmiş. Ben hala izlemedim. Yayınlandığı ilk gün listeme aldım. Hala izlemedim. Böyle hala gözüme batıyor. Her Netflix listemi açtığımda sen hala beni niye izlemiyorsun acaba diye oradan bana göz kırpıyor. İnanın ben de bilmiyorum. Daha başlamadım. Fırsat olmadı ona. Ama izleyeceğim. Bu şekilde 2024 yılının ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen 10 Kore dizisini de size anlatmış oldum. Umuyorum memnun kalmışsınızdır. Umuyorum sevdiğiniz bir içerik olmuştur. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. İnşallah ilerleyen dönemlerde de bir aksilik yaşamazsam Kore'de en çok izlenen Kore filmlerini anlatacağım bir liste yapacağım. Farkındayım, çok uzun zamandır filmlerle alakalı hiçbir video yapmıyorum ama bence o yapacağım liste film severleri de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.